Şenol Doktor devam ediyor. Ve şimdi kalp hastaları, tansiyon hastaları, dikkat! Profesör Doktor Timur Kaynak, Hacettepe Üniversitesi'nin biraz erken emekli olmuş, ayrılmış ama yine bilim dünyasının ta ortasında bize iyi bir sofrada ne var, kalp hastaları neye dikkat edecek, tansiyon yüksek olanlar nereye dikkat edecek, herkes başka bir şey demesin. Çünkü kimi tut diyor, kimi tutma diyor, tansiyon hastası, herkes çeşit. Hocam, ulema sensin şimdi. Bize söyler misiniz? Kalp hastalığı oruç tutsun mu tutmasın mı? Kalp hastaları oruç tutabilir ama tabii bazı istisnalar var. Onlar eğer tansiyonunuz kontrol altında değilse tutmamalısınız. Yeni kalp krizi geçirdiyseniz tutmamalısınız. Kalp yetmezliğiniz var ve kontrol altında değil, tutmamalısınız. Ama Yeni deyince 3 ay, 6 ay, bir sene. yani son bir ay içinde geçirdiyseniz tutmamanız gerekir. Yani 3 ay önce kalp krizi geçirdiyse idare edebilir. Edebilir, şöyle edebilir. Kalp krizlerinde artık acil anjiyoya alıp damarları açtığımız için eğer kalp hastalığınızı kontrol altına almışsak, kalp krizi geçirdiniz, damarınızı açtık. Kalp damarınızda darlık vardı, açtık. Artık bir darlık yok. İlaç tedavisiyle iyi gidiyoruz. Oruç tutabilirsiniz. Ama benim önerim hocam, kalp hastalarının mutlaka Ramazan'dan bir hafta önce gelip kontrollerini yaptırmaları, ben Ramazan'a hazır mıyım, tutmak istiyorum, tutabilir miyim hocam diye sormaları gerekir. Fırsatı kaçırdılar. Tutanlar var, tutmayanlar var. Şimdi Ramazan'ı artık ortalıyoruz yavaş yavaş. Şimdi şu haliyle yemeği yedikten sonra ne tür belirtisi olanlar kalp doktoruna gelsinler? Şimdi yemek büyük bir efor aslında. 5 kat merdiven çıkmak gibi bir şey. 16-17 saat aç kaldınız, oturdunuz, yiyorsunuz ve arka arkaya yiyorsunuz. Hiç nefes almadan yiyorsunuz. Öyle Açsınız. yeniyor ama. Tabii öyle yenir, doğru. Hakkınız da, büyük bir mükafat, sizin hakkınız. O sırada ne oluyor? Bütün kan midedeki o besinleri öğütmek üzere mideye gidiyor. Eğer kalp damarınızdaki darlık açılmamış ya da haberiniz olmayan bir damar darlığı varsa kalbe giden kan azalıyor. Azalınca ne oluyor? Bu ağır efor, 5 kat merdiven çıkmış gibi yaptığınız efor göğsünüzde ağrıya yol açıyor. Bu ağrı daha çok nerede? Kravat alanı dediğimiz bölgede, göğsün sol tarafında, boyuna, kola, çeneye, omuza yayılabilir. Böyle bir ağrı başlıyorsa ve 5 dakikadan da uzun sürüyorsa mutlaka kalp krizi akla gelmelidir. 5 dakika beklemeli mi hoca? Yani bunun böyle bir süresi var mı? 3 dakika, 5 dakika beklesin diye. Şimdi daha önceden kalp hastası olanları konuşuyorsak onlar bu ağrıyı tanırlar zaten. Bunun kalp ağrısı olduğunu hemen bilirler. O zaman en yakın sağlık kuruluşuna ve mutlaka herkes evinin en yakınındaki 24 saat anjiyografi yapılabilen sağlık kuruluşunu ezbere bilsin, telefon olsun. Oraya başvurmak lazım, beklememek lazım. Ama ağrı ilk kez geliyor. Daha önceden böyle bir şikayetiniz yok. 15 dakikayı geçti, giderek şiddetleniyor, bulantı, kusma, terleme ekleniyor. Bu bir kalp krizi olma olasılığı yüksek olan ağrıdır. Mutlaka hemen en yakındaki sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Hocam, şöyle bir bakalım bir. Soframız burada. Bir kardiyolog gözüyle herkes bu sofraya bir laf etti. Dahiliyeci, böbrekçi bir laf etti, gastroenterolog. Sıra sizde. Son noktayı siz koyuyorsunuz. Sofraya dersiniz. Hocam yemek bir seremoni. Yemeğin tadı damağımızda. Midemize indirdiğimiz anda artık o yemeğin tadı kalmadı. Midedeki şişkinlikle uğraşmaya başlıyoruz. O zaman bu seremoniyi uzatmak lazım. Bu şenliği uzatmak lazım. Yavaş yavaş yemek lazım. Hemen bir bardak suyla başlayabiliriz hocam. Sonra gene sıvıyla devam edelim. Muhteşem çorbalarımız var bizim mutfağımızda. Mercimek çorbası çok mükemmel bir doyurucu hem de kalp sağlığına uygun bir çorbadır. Onu aldık. Biraz dinlenelim. Harika. Ama hocanın o sözüne bittim. Yemek bir seremoni, mideye gidince tadı yok. Ne varmış sanki yangından mal kaçırır gibi diye sanki attırınca keyifli yiyelim. Yani bir an önce doymuyoruz zaten. Yani o çünkü midenin şişkinliği, şekeri yükselmesi, hızlı da yesek, yavaş da yesek çok fark etmiyor değil mi? Hocam muhteşem bir girişti. Çorba ve su. Biraz yaslandık. Yaslandık hocam. Şöyle göz zevkimizi arttırıyoruz yavaş yavaş. Şurada bir mucize var hocam. Bu uzun yaşamın mucizesi. Zeytinyağı. Akdeniz mutfağının da temelidir hocam bu. Zeytinyağı ve zeytinyağlı ürünler. Bizim mutfaklarımızda da zeytinyağı zaten baş köşededir. Bu bir mucize. Zeytinyağlı salatamıza bundan sonra devam edebiliriz. Bir kardiyolog olarak
o yağı yeme, bu yağı yeme demeyi beklerken aldı eline zeytinyağını Timur Hoca, dök bunu ye diyor. Kaliteli yağları yiyoruz hocam. Kaliteli yağları yiyor. Kaliteli yağları, zeytinyağı Harika. bunlardan biridir. Zeytinyağlı salatamızı yedik. Sonra bakın zeytinyağlı burada fasulye var. Zeytinyağlı kabak yapılmış. Tabii bunun ikisi birden fazla diyenler var. Bir tanesi yeter diyorlar. Doğru. Hocam görecekler. damağımızı şenlendirelim. Bunun hepsi değil. Ordör tabağı gibi düşünelim. Bir kaşık fasulye koyduk. Bir kaşık kabak koyduk. Bir kaşık patlıcan koyduk. Harika. Hepsinden nefsimizi köreltelim. Hepsinin tadını alalım ve aynı sofradan alalım. Çok mükemmel bir sofra kalp sağlığı açısından. Yoğurt mükemmel bir besin. Hem doyurucu, hem lezzetli, hem sağlıklı. Ve gelelim ana yemeğe. Ama ne kadar geçti hocam? Bir saati geçirdik bunlarla. Yavaş Öyle yavaş mi? gidiyoruz. Acele etmeden yavaş yavaş. Aha, ana yemeğe gelene kadar Salatamızı aldık. 5 dakika bir saati buluyor öyle Olduk. mi? Tabii yavaş Aman yavaş be, gidiyoruz. hop diye hemen Keyif dalmıyoruz ala ala bize. gidiyoruz. Sonra et mi yiyeceğiz? Balık mı yiyeceğiz? Sağlıklı pişirme yöntemine yönelmemiz lazım. Sağlıklı yağ dedik, sağlıklı pişirme yöntemi dedik. Nedir bunlar? Nedir? Buğulama, balık buğulama. Değil mi? Bizim mutfağımızda vardır. Olabilir. Haşlama et olabilir. Tas kebabı olabilir. Bunlar çok lezzetli, besin değeri yüksek yiyecekler. Izgara yapabiliriz balığımızı. Şu balık ızgara mesela bu Evet. olabilir. Evet olabilir. Ama yağda kızartılmış bir balığa hayır İstemiyoruz. diyor. Hayır diyoruz. Evet. Pekala. Ona hayır. Yani şu yağ bu yağ gibi bir şey yok. Yağda kızartılmışı direkt olarak bir kenara attık. Aynen o zaman attık. şu şakşukayı makşukayı da bir kenara atıyoruz. O çünkü Atıyoruz. bence bir yağda kızartılır. Atıyoruz. O çok Onu tehlikeli. öyle. Çok çekici görünüyor ama çok tehlikeli. Bakın yemeğimizle birlikte, tas kebabımızla birlikte ne yiyoruz? Yanında hoşafımız var. Üzüm hoşafı var. Kompostu dediler buna. Komposto. O kompostu mu hoşaf mı onu ben de bilmiyorum ama evet içinde bol taneli olan alabilir miyiz? Kalorisi Biraz şekerli. alabiliriz tabii. Biraz şekerli. Uzun Az zamanda şekerli. aç kaldık. Biraz kalori de almamız lazım. Sıvısıyla ve posalı olması nedeniyle de bağırsaklarımızı çalıştıracaktır. Aha. Böylece de kabızlık sorunumuz ortadan kalkacak. Uzun saatlerde çalışmayan bağırsaklarımız çalışacak. Mükemmel ve iştah açıcı bir sofra. Hocam şurada demek ki şu kızartma patatesi patlıcanı attım bir kenara. Bunları iftar sofrasına attırdım. Şurada meyveler var. Hocam 1,5. saate geldik. Yemeğimiz bitti. Televizyonun karşısına geçtik. Meyvelerimizi alıyoruz. Çayımızı alıyoruz. Televizyon karşısında bu işler bitti hemen hepsinden birden bitireceğim sofraya diye dalıp şimdiye kadar yaptınız. Şimdiden sonra bir düzeltin şunu. Bir de böyle bir deneyelim bakalım bir. Bakalım çok daha farklı olacak. İyi ama ondan sonra çay faslına geliyoruz hocam. Tamam. Yani çay mı meyve mi fark var mı arasında? Farklı şeylere hitap ediyor tabii. Meyvemiz de yiyelim ama çayımızı hem sıvı alma anlamında Türk toplumunda ananevi bir içeceğidir. Onsuz olmaz. Ritim bozukluğunuz yoksa bence bir sıkıntı yok. Harika. Ritim bozukluğunuz yoksa çayı kahveyi yine de halat koparmadan, kayış koparmadan dersin herhalde. Her şeyi tabii ki tadında bırakmakta fayda var ama korkutarak değil pozitif psikolojiyle yaklaşıyoruz. Bilimin ışığında pozitif psikolojiyle hastalarımıza yaklaşırsak Harika. sizin gibi hocam. Bu lafları dinlemedi. Of. Ne yapacağız? Göğsümüz mü ağrıyor? Fenalık hissi var ya. Baklar hocayı dinlemedik Timur hocayı. Bundan böyle olduk. Ne yapacağız Timur hoca bir de ipucu ver. Hemen Fenalaşırsa. Fenalaşırsa. Nedir fenalık bulguları da? Nedir kardeşim fenalık gönder. bulguları? Bir, baş dönmesi, göz kararması olabilir. Tansiyon düşüyordur. O zaman hemen bir tansiyon ölçme şansımız var. Aha. Ya da tansiyon cihazınız evde yoksa nabzınıza bakın lütfen. Ele dolgun mu geliyor? Ele dolgun gelmiyor ise tansiyon düşmüş demektir. Soğuk terleme olabilir. Hemen yeni açtıysak iftarı biraz tuzlu bir şeyler alabiliriz. Tuzlu ayran olabilir. Çünkü vücuttaki tuz düşer. Kalp hastaları idrar söktürücü ilaçlar kullanır. Tansiyon ilaçları kullanır. Bunlar tansiyonları düşürebilir uzun süre açlıkla. Çok dikkatli olmak lazım. Hocam bu hastaların Ramazan döneminde idrar söktürücü ve tansiyon ilaçlarını ayarlamak da gerekebilir. Hele uzun yaz aylarındayız. Hava da sıcak. Belki idrar söktürücü ilaçları kaldırmak doğru olabilir bu hastalarda eğer oruç Ramazan için tutacaklarsa. oruç tutacaklar. Tabii bunu mutlaka doktorlarıyla görüşmelerinde fayda var. Bir başka nokta ne olabilir? Başta konuştuk. Bir kalp krizi tetiklenebilir. Ramazan ayında daha fazla kalp krizi olmuyor. Sayı aynı. Ancak zamanı değişiyor. Zamanı daha çok iftar sonrasına geliyor. Neden? Biraz önce bahsettiğim gibi ağır yemekler ağır bir efor demektir. Kalbe yük bindirmek demektir. Bunu hissettiğimiz zaman da en yakın
kalp merkezine 24 saat anjiyografi yapılan başvurmak çok doğru olur. Yeme dışı, gıda dışı önerileriniz var mı? Ramazan'da kalp hastası olanlara ya da kalp tansiyon problemi olanlar başka bir şeyler önerir misiniz? Egzersiz yapsınlar mı? Tay gibi koşsunlar mı? Çayırda bayırda zıplasınlar mı? 15 kat 20 kat. Ne dersiniz? Enerji almıyorsunuz, o zaman enerjinizi idareli kullanmak durumundasınız. Egzersiz yapan bir bireyseniz egzersizleri biraz daha hafifleştirmeniz lazım. Daha hafif kültür fizik hareketlerine dönmeniz lazım. Bantta koşmayın ama kültür fizik hareketi yapın. Çok sıcak saatlerde 11 ile 3 arası ne olur? Güneş altında olmayın. Klimatize, klimalı ortamlarda, serin ortamlarda bulunmaya özen gösterin ve yapabilirseniz öğlen saatlerinde bir saatlik uyku muhteşem olur. Profesör Doktor Timur Kaynak, kardiyoloji uzmanı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.